Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel açık bir pembe bebe yünüm var. Onunla bir model başlayacağız. Şöyle göstereyim. 100 gram 265 metre uzunluğu olan bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben ilmeklerimi tamamlayacağım. İlmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmeklerini de şöyle göstereyim. 4 4 4 ilmek, 4 ilmek, sonuna 1 ilmek ekliyoruz. Şişimde 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Ben lastiksiz başlıyorum. Onun için bir sıra şöyle zemin olarak yaptım. Siz lastiğinizin üzerinde ön sırada modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 düz, 3 ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri olduğu gibi, yani düzümüzü düz, tersimizi ters öreceğiz. 3 düz, 1 ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örüyorum yine. 3 ilmek ters ördüm. Bu düz ilmeğe gelince 2 kez dolayarak yine düz örüyorum. Şu şekilde 1 2 2 doladım. Düz olarak ördüm. 3 ters, düzü 2 kez doladım. Düz olarak ördüm. 3 ters ilmek, düzümüzü yine düz olarak ördük. Üçüncü sıramızı tamamladık. Terslerimizi normal ördük. Düzlerimizi 2 kez dolayarak ördük. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz, düzlerimizi yine düz olarak örelim. Ters ilmeğe gelince ipi kendimden tarafa aldım. İlmeğimin boyunu uzattım. Şöyle 2 dolamayı bıraktım. İpim kendimden tarafta, ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz, ipi kendimden tarafa aldım. İlmeğimin şöyle 2 kez dolamıştım, onu bıraktım, boyunu uzattım, örmeden aldım. 3 düz ilmek ördüm. Devamında
Bu ters olan ilmeğimizi örmeden alalım. Devamında 3 düz ilmek örelim. 4. sıramızı tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek. Bu düz olan ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. 3 ters 1 düz. 3 ters 1 düz örerek devam edelim. Pardon, bunu örecektim burada. 3 ters 1 düz. 5. sıramızı tamamladık. Evet. Altıncı sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek yine düz ördüm. 1 ters. İlmekleri olduğu gibi düzümüzü düz, tersimizi ters örerek devam ediyoruz. 6. sıra arka yüzündeyiz. Altı sırayı tamamladık. Şimdi 7. sıra ön yüzündeyim. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Daha sonra geldik bu düz ilmeğe. Düz ilmeğin içinden değil, bakın şuradaki büyük geniş duran ilmekten. Şişteki ilmekten değil, bir alttakinden değil, daha sonra ikinci ilmekten, yani daha alttaki boşluktan, şu geniş olan zaten belli ilmeğimiz. Buradan girerek bir kez ilmek çıkardım. Bir doladım, artırma yaptım. Bir kez daha çıkardım. 3 oldu. 1 2 3. Bir doladım, 4. Bir ilmek çıkardım, 5. Bir doladım, 6. Bir ilmek çıkardım, 7. Şu anda toplamda 7 ilmek çıkarmış olduğum artırmalarla beraber. Tekrar bunları sol şişime taktım. Şöyle tellendirmeden sol şişime aldım. Bunların hepsini şöyle, bakın hepsini bir, arkadaki şu düz ilmeğimi de, onu da alarak 8 ilmeğin hepsini bir topladım ve düz ördüm. Daha sonra devamındaki 3 ters ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Burada şöyle bir nohut yapmış olduk. 2 3 ters ilmeği ördüm. Yine şöyle geldik düz ilmeğimize. Alttaki bakın şu ikinci boşluk, bakın. İlmeğin bir altı değil, bir sonraki altı. Yani ikinci boşluktan, geniş duran boşluktan girdim. Bir kez ördüm düz olarak. Bir doladım, bir kez daha ördüm. Bir doladım, bir kez daha ördüm. 5 altıncıyı da yine doladım. Bir kez daha ördüm. Şişimde toplamda 7 ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 7. Bir de sol şişimdeki ilmeğim. Bunları hepsini tekrar sol şişime aldım. 8. ilmek, yani sol şişimdeki ilmeğimi de alarak hepsini bir düz örerek topladım. Devamında 3 ilmek ters. Ters olan ilmeklerimizi yine ters ördüm. Bakın şöyle. Evet, geldik yine düz ilmeğimize. Alttaki bakın şu boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bir kez daha çıkardım. Bir doladım. Bir kez daha çıkardım. 1 2 3 4 5. 6. ilmeğimi de doladım. 7. ilmeğimi de yine boşluktan çıkardım. Toplamda 7 ilmeğim var.
Bir de sol şişimdeki ilmeğim. Bunların hepsini birleştiriyorum. 8 ilmeğin tamamını şöyle toplayarak düz ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm burada. Daha sonra devamındaki 3 ters ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzünde yaptığımız işlem bu. 8. sıra arka yüzündeyiz. Son sıramız, modelimiz 8 sıradan oluşmakta. 8. sırada ilmekleri yine olduğu gibi 3 düz 1 ters, 3 düz 1 ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yapımı da kolay. İkinci modelin de hemen ilk sırasını yine beraber yapalım. Modeli ikinci kez kuruyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters ilmek olarak yaptım. Yine ters, yani terslerimizi ters ördüm. Bir düz, 3 ters, bir düz, 3 ters, bir düz. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi 3 düz 1 ters, 3 düz 1 ters örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Şimdi üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ters, düz olan ilmeğimizi de 2 kez dolayarak yine düz örüyoruz. Aldım, 2 kez şöyle doladım. 1 2 düz ördüm. 3 ters ördüm aradakileri. Düz ilmeğimi 2 kez dolayarak düz ördüm. 3 ters, düz olan ilmeğimi 2 kez doladım, düz ördüm. 3 ters, dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri olduğu gibi yine şu şekilde bakın 3 düzümü ördüm. Terse gelince ipimi kendimden tarafa aldım. İlmeğimi örmeden aldım şöyle boyunu uzatarak. Düzleri ördüm. Ters olan ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendimden tarafta olacak. Düzleri ördüm. Diğerini örmeden aldım. Düzleri ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Yine 3 ters, bir düz örerek devam ediyoruz. Üç ters, bir düz. Bu ilmeğimi de ördüm. 3 ters, bir düz. Beşinci sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzüne geçince yine ilmekleri olduğu gibi öreceğiz. Yani düzümüzü düz, tersimizi ters öreceğiz.
6. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 düz 1 ters örerek 6. sıramızı da tamamlıyoruz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 7. sıra ön yüzüne geçtik. Bakın şöyle şurada geniş olan ilmeklerim belli. Oradan şu nohutları yapacağız şimdi. Yedinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 tersimizi örelim. 3 ters ilmeğimi ördüm. Bu düz ilmeğe gelince bakın şuradan şu geniş olan boşluktan şişteki ilmeğimden değil bir altından değil bir daha altından bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Bir ilmek daha çıkardım. Bir doladım. Bir ilmek daha çıkardım. 5 yaptı. Bir doladım. 7. ilmeğimi çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 ilmeğim var şişimde. Bir de sol şişimdeki ilmeğim. Bunların hepsini birleştirdim. 8 ilmeğin tamamını düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Topladım burada. Devamındaki 3 ters ilmeğimi de yine ters olarak ördüm. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Evet, 7. sırayı tamamladık bu şekilde. Şimdi 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 3 düz 1 ters örerek sıramızı tamamlıyoruz yine. 3 düz 1 ters. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz 8 sıradan oluşmakta. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katları, sonuna 1 ilmek ekleyeceğiz. Evet. Tamamladık şimdi. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl güzel oldu. Pıtır pıtır şöyle. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Bunu da lastikli olarak hazırladım. Şöyle tekstil tipi lastik uyguladım bunda. Bunu lastiksiz yaptık beraber yaptığımızı. Bu lastiğe de güzel uyum sağladı. Şöyle devamı oldu. Bu lastikten yaparsanız arkadaşlar lastiğin ilk sırası zaten arka yüzünden örülüyor. Ters yüzünden başladığınızda ilk kenar ilmeğinden sonraki ilmeğinizi düz örün. Düzle başlarsanız model tam şöyle düzlerin üzerine gelecektir şu nohutlar. Arka yüzünden lastiğinizi kenar ilmeğinden sonraki ilmeğinizi düz örerek başlayın lastik yapmaya. Evet, modelimiz böyle. Modelin arka yüzü de şu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanılabilecek harika bir model. Örneğin şundan bir bebek yeleği düşünün. Ne kadar güzel olur robalı bebek yeleğinde. Süveter, bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Şöyle lastiksiz bebek battaniyesini yaparsanız kenarlarını da tığlar oya yaparsınız. Bence çok güzel olur. Daha kalın şiş, daha kalın ip de tercih edebilirsiniz bebek battaniyesinde. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.